Mitlerdeki gizli gerçekler ve dünya dışı izler. Mitolojide geçen varlıklar gerçekten var oldular. Dev insanlar, periler, kanatlı Pegasus atı, tek boynuzlu beyaz at, unicorn, uçan dev ejderhalar, simurg kuşu, Phoenix ya da Anka olarak da bilinir. Yılan saçlı Medusa, yarı insan yarı hayvan varlıklar, kuş adamlar, kedi insanlar, tek gözlü devler ve başka. Hepsi bir zamanlar dünyadaki yaşam koşullarına göre yaşamış ve sonradan ya soyları tükenmiş ya da dünyayı terk etmiş varlıklardır. Çoğunu akaşik kayıt sorgulamasında gördüm. Dev adamlar en az 5-6 metre boyundaydı. Bir keresinde 3. göz ekranından en az 4-5 metre boyunda dev bir insan ile yanında şimdiki insan boyutunda bir kadının uzandığını görmüştüm. Sonra o dev ırkların yok oluşunu gördüm. Mitolojilere konu almış birçok olayda dünya dışı izler vardır. Örneğin Oğuz Kağan Destanı, Gılgamış Destanı, Cengiz Kağan ve başka. 1. Oğuz Kağan Destanı. Oğuz Kağan cesur ve güçlü bir gençtir. Bir gün ormanda gezerken önce karanlık olur, sonra gökyüzünden şimşekler çakarak korkunç bir gürültü ve sarsıntı ile yeryüzüne doğru inen mavi bir ışık topu görür. Göz kamaştıran bu ışığın içinden çok güzel bir kadın çıkar ve Oğuz Kağan başında parlak bir yıldız olan bu güzel bayanla evlenir, çocuklar yapar. Kısacası dünyaya tohumlanan yeni bir dünya dışı melez ırkın tasviri yapılmış. 2. Diskler ve aynalar. Çin'de 1938 yılında bir mağarada bulunan kemikler ve yüzlerce metal disk ne olduğu anlaşıldıktan sonra aniden ortadan kaldırılmış. Diskler en az 12.000 yıllık ve granitten daha sağlam. Bulunan kemikler kafatası kocaman olan küçük bedenlere ait. Diskler incelendiğinde üzerinde ancak özel merceklerle büyütülerek okunabilen hieroglifler bulunmuş. Bu hierogliflerden elde edilen bilgiye göre bir mit anlatıyor. Bu mite göre farklı bir gezegenden bir gemi bozularak dünyaya düşer. İçindekiler düştükleri yerde gemilerini tamir edemedikleri için geri dönemezler ve dünyada kalıp zamanla ölürler. Bu disklerdeki hikaye mit olarak kayıtlara geçirilmiş Dropa diskleri diye araştırabilirsiniz. Benzer diskler Sümerler'de, Peru İnkalarında, Mayalarda, Mısırlılarda ve daha birçok medeniyette çeşitli heykel ve duvarlarda kullanılmış. Peru kültüründe anlatılan başka bir mite göre İnka İmparatorluğunu kuran liderleri Pachahatü bir gün göl kenarında gezerken aniden gökyüzünden göle doğru küçük bir disk düşer. Hemen suya girer ve o diski alır eline. Diskin ortasında bir ayna vardır ve o aynada birden insana benzemeyen, mite göre canavar birisi belirir. Ona bütün savaşları kazanacaksın ve büyük bir imparatorluk kuracaksın der. Pachacuti gerçekten de 10 yıl içinde yaptığı bütün savaşları kazanır ve topraklarını genişleterek İnka İmparatorluğunu kurar. Mite göre hayatı boyunca o aynayla birlikte yaşamış. Her zaman üzerinde taşımış. Gelecekle ilgili ne zaman bir şey bilmek istese o aynaya sorar ve ona göre davranırmış. Bütün kararları aynaya danışarak yaparmış. Gücünü ondan alırmış. Hatta savaşlarda koca kayaları uzaktan hareket ettirerek havaya kaldırıp sonra da düşman askerlerinin üzerine düşürürmüş. Diğer birçok kültürde gökyüzünden gelen ateş toplarına ve güneş şeklinde tasvir edilmiş disklere yer verilmiştir. Aklıma birden Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalındaki cadı geldi. Cadı hep siyah giyinir ve çirkindir. Aynaya bakar, soru sorar ve sorunun cevabını da aynadan görüntülü sesli olarak alır. Bu masal çok eski olmasına rağmen
Şu an kullanılan teknolojiye yakın bir anlatım yapılmış. Biraz farklı açıdan düşünürsek, iç sesimiz bize mutlaka bir şeyler gösterecektir. Bu masal ve Peru mitindeki aynalar, şimdiki görüntülü cep telefonları gibi teknolojik bir alet olabilir mi? Ayrıca yine Peru'da kayaların içinde oyulmuş T şeklinde bir kapı var. Yerel halkın anlattıklarına göre orası başka boyutlara açılan bir kapıymış. Tanrılar bir disk kullanarak bu kapıyı açarak gidip gelirlermiş. Bu kapıda da yine bir disk vardır ve o disk kapıyı açan bir çeşit anahtardır. Bazı Güney Amerika kültürlerinde üzerinde hiyeroglifler olan altından yapılmış güneş diskleri vardır. Aztek, İnka ve Maya kültüründe bu güneş diskleri insanın yaratılışından beri vardır. Diskler bütün canlıları yaratan Tanrı'yı sembolize etmektedir. Hikayeye göre Tanrı önce güneşi, sonra ay, sonra da kadın ve erkeği yaratmıştır. Tanrı insanı yarattıktan sonra ilk iş altın diskin yapılmasını istemiş. İnka hikayesine göre güneş disklerinin yapıldığı altın yukarıdan cennetten gelmiştir ve Tanrı ile iletişim kurmak için yapılmıştır. Yine hikayeye göre Tanrı gökyüzünden gelirken ateş ve duman saçarmış. Dünyaya gelince insanlara elementleri, şamanlığı ve matematiği öğretirmiş. İnkaların hikayesine göre güneş disklerinin hava olaylarını değiştirmeye, deprem, sel ve yağmur gibi doğal felaketler yaratmaya gücü varmış. Yerliler altın güneş disklerine tapıp yardım isterlermiş. Görünen o ki her şey yanlış anlaşılmadan ibaret olabilir. Bahsedilen altın güneş disk bir çeşit dünya dışı varlıklarla iletişim kurma aracı olabilir. Hikayeye göre İnka yerlileri bu diskin İspanyolların eline geçmesinden çok korkarlarmış. Bu da o altın diskin gücünün çok önemli olduğunu gösteriyor. Yani büyük ihtimalle o bir çeşit teknolojik alette. İspanyol saldırısından hemen önce disk ortadan kaybolur. Söylentilere göre bu disk hala dünyada ve aranıyor. İnka yerlilerinin hikayesine göre güneş diski yer altındaki tünellerden kaçırılarak İspanyolların asla bulamayacağı dağların zirvesindeki kayıp İnka köyüne götürülmüş. Geldiği yere Tanrı'ya geri dönmüş. Kimi söylentilere göre de İnka tapınağıyla birlikte suya gömülmüştür. Dünyanın birçok yerinde antik kültürlerde disklere ve güçlerine yer verilmiştir.